Hepimiz yağmura oldukça alışığız ve genellikle ya bir şemsiye ya da yağmurlukla hazırlanırız ya da sadece ıslanırız. Ama ya günlerce yağmur yağdığında ve sokakları sel bastığında, dışarı çıkamadığınızda ya da çalışamadığınız sürece satın almak istediğiniz evin faiz oranını karşılayamayacağınızı fark ettiğinizde, yatırımlarınızın değeri düştüğünde ya da kıdem tazminatınız olmadan işten çıkarıldığınızda nasıl tepki verirsiniz? Bunlar bizi her fırsatta rahatsız eden gerçek modern problemler. Güzelliğimize, kabuslarımızı dolduran ve musallat olan problemler. Günlerimiz umutsuzlukla geçiyor ama bu şekilde olmak zorunda değil. Bugün toplumumuzu saran tüm sorunlara rağmen ayaklarımız yere basmayı öğrenebiliriz. Şimdi şu garip modern dünyada nasıl stoacı olunur irdeleyelim bakalım. Stoacılık elbette bizi evrenin kaotik doğasına karşı, savunmasız olmaktan sakin ve kayıtsız olmaya götürmeyi amaçlayan eski bir Yunan felsefesidir. Stoa kalıcı huzur için kendinizi güçlendirmenin bir yoludur. Ancak tutumunuzu veya eğiliminizi değiştirmeyi içeren her uygulamada olduğu gibi çoğu zaman fedakarlıkta bulunarak çalışmak gerekecektir. Esasında özbenliğinizi ve gerçek kişiliğinizi dinlediğinizde gerçek stoayı içinizde bulacaksınız. Bizim amacımız ruhunuzda konuştuğunuzun gerçek kendiniz olduğunu anlayabilmeniz ve diğerinden ayırt edebilme kabiliyetini kazanmanız üzerine olacaktır. Stoacıların işi neyin kontrolümüzde olup neyin olmadığını anlamaktır. Ve kontrolümüzde olan tek şey olayın kendisi değil, olanlara verdiğimiz tepkidir. Tabii ki olanları etkileyebiliriz ama hiçbir şey tamamen kontrolümüzde değildir. Talihsizlikler öngörülemez ve çoğu zaman kaçınılmazdır. Tarihi filozof Zenon taş pozisyonunu açıklığa kavuşturmak için bir arabaya bağlanan bir köpek benzetmesini kullandı. Bir köpek bir arabaya bağlandığında takip etmek istemese de çekilir ve mecburen takip eder. Bu insanlar için de böyledir, istemeseler bile kaderlerinde olanı takip etmek zorunda kalacaklardır. Bu mahkeme bizim kontrolümüz dışındaki her şeyi temsil eder. Evrenin tüm çeşitli olayları bir tasma ile bizi bu evrene bağlar. Seçeneklerimiz onunla koşmak ya da direnmek ve sürüklenmektir. İş yerinde olduğunuzu ve amirinizin size her zaman kullandığınız espresso makinesinin kaldırıldığını bildirdiğini hayal edin. Ücretsiz günlük kahveniz aniden gitti. Çoğumuz için bu oldukça yıkıcı olurdu. Buradaki tepkiniz size kalmış bir şey, kontrolünüz yok. İster durumu içinizde büyütün, isterseniz hiç düşünmeden kendinize bir iyilik yapın. Şimdi bir karar vereceksin. Ya değişimin kontrolünüz dışında olduğunu kabul ederek bir arabayla koşabilirsiniz ya da artık bedava kahve olmamasının sefaleti içinde yuvarlanabilirsiniz. Örnek biraz sert gelebilir ama köpek örneğinin milat öncesinden geldiğini unutma. Nihai amaç içsel benliğinizi geliştirmektir. Mutluluk için dışsal şeylere güvenmek sizi çalkantılı bir evrenin insafına bırakır. Kontrolünüz dışında olan bir evren, stoacı filozoflar yarı deterministik bir dünya görüşüne ya da uyumlulukçuluğa abone olurlar. Olan her şeyin bir nedeni vardır ama bazen bu nedeni kontrol edemeyiz. Örneğin, pasta yeme dürtüsüne boyun eğmemeyi seçebiliriz, ancak bu dürtünün varlığı bizim kontrolümüz dışındadır. Pastahaneden gelen kokuyu almanı engelleyemezsin. Ama yine de bu, dış koşullarımızı iyileştirmeye çalışmamamız gerektiği anlamına gelmez. Ancak arzu edilen sonuçlara güvenemeyiz. Arabamızı tamir etmenin sonucunu istiyorsak, ilk önce randevu almak için telefonu açmamız gerekir. Başka bir örnek. Arabanı alıp kaçan bir şarlatan olursa kendini suçlamamalısın. Bu senin kontrolün dışındaydı. Antik stoacılık felsefesini tartışmak bir şeydir. Ama onu modern hayatlarımıza somut olarak uygulamaya ne dersin? Yeni bir araba, en son akıllı telefon, pahalı saat gibi şeyleri bütçemiz el vermediğinden alamadığımızda, evren mutlu olmamıza karşıymış ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yokmuş gibi kötü hissederiz. Ancak gerçek şu ki, maddi şeyler yalnızca geçici mutluluk getirir. Arabanız bozulur ve telefonunuz eninde sonunda donar ya da üst modeli hemen çıkar. Ve sahip olduklarımız hala mükemmel çalışsa bile hedonik adaptasyon devreye girer. Ve kez daha yeni ve daha parlak bir şey istemeye başlarız. Tüketimcilik tuzağından kaçmak hiç bitmeyen bir döngüdür. Satın aldıklarımıza ve onlardan aldığımız dopamin vuruşuna karşı farklı bir tutum benimsemeliyiz. Bunu yapmak için stoacıların gönüllü rahatsızlık dediği şeyi uygulayabilirsiniz. Bu, tipik olarak zevk aldığınız bir şeyde kendinizi rahatsızlığa maruz bırakmanızdır. İnsanların bunu yapmasının en yaygın yolu sıcak bir duş yerine soğuk bir duş almaktır. Kullanılamaz hale gelene kadar yeni telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Çatlaklar ve gecikmelerle acı çekin ve her yeni telefon lansmanının sizi es geçmesine izin verin.
Bu örneklemeler biraz sert mi oldu? Tamam. Bir dahaki sefere küçük başlayın. Tuvalete gittiğinizde telefonunuzu komodininizde, masanızda ya da herhangi bir yerde bırakın. Instagram'da, Facebook'ta gezineceğinize tuvalette düşüncelerinizle oturun. Sıcak bir günde bir yere giderken camları açın ve klimayı kapatarak sürün. Daha da ileri gidin. Sıcak bir günde bir yere arabayla gidin. Pencereleri kapatın ve klima kapalıyken araba sürün ya da daha iyisi yürüyün. Roma İmparatoru Marcus Aurelius, metanetli felsefenin bir uygulayıcısıydı ve milattan sonra 161'den 1610'daki ölümüne kadar imparatorluğu yönetmişti. Büyük bir filozof kral olarak kabul edildi. Bir lider olarak Stoacı felsefesini yazdı. Büyük olasılıkla önemli sorumluluklarla başa çıkarken, kendini güvence altına almanın bir yolu olarak meditasyonları yazdı. Tamamen kendi kullanımı için tasarladığı bir günlüktü ve geniş çapta yayınlanması amaçlanmadı. Ama neyse ki bugün onlara erişebiliyoruz. Koleksiyonun adı Meditasyonlar. Aynı zamanda iç kale olarak da adlandırılır. İçinde Marcus Aurelius'un öğrendiği stoacılığı, imparator olarak günlük hayatına nasıl uyguladığını görebilirsiniz. Sorunları önce çırılçıplak soymalı, anlamsızlıklarını görmeli ve çok görkemli göründükleri bu şatafatlı tanımlamaları bir kenara bırakmalıyız. İşte değişik bir örnek. Marcus Aurelius, rutin olarak yemeğinin doğasını, içgüdüsel olarak ondan elde ettiği zevklerden ve duygulardan yoksun olarak düşünürdü. Bir balık sadece yaşamanız için gerekli olan ettir. En sevdiğiniz öğle yemeğini işe götürdüğünüzde, doymanın hoş tatlarını ve tatminini görmezden gelin, onu en temel bileşenlerine ayırın. Salata, sadece yapraklar ve bir bitkinin meyvesidir. Kruton, sadece un haline getirilmiş buğdaydır ve ekmek yapmak için maya ile birleştirilir. Daha sonra parçalara ayrılır ve kurutulur ve eritilir. Bunu yaparak sevmediğiniz bir öğle yemeği ile sıkışıp kaldığınızda veya garson siparişinizi yanlış aldığında, onu yeme düşüncesiyle veya daha lezzetli bir şeyin yokluğunu hissetmekle o kadar yükümlü olmayacaksınız. Öğle yemeği sadece size enerji veren hammaddelerdir. Marcus Aurelius, Stoacı filozoflar için etkileşimleri ve duyguları hakkında düşünmenin bir yolu olarak şunu demiştir. Evren akıllı bir tasarımdan yapılmıştır. İnsanlar da aynı zekanın bir parçasıdır. Bir başkasındaki aynı zekadan nefret etmek mantıklı değildir. Çünkü aynı zeka sizde de vardır. Hinduların Brahmana kavramında da Stoa görüşü gibi bir öğüt var. Şöyle ki, benzer her şeye nüfuz eden Tanrı'dır. Akrabalarıma kızamam ya da onlardan nefret edemem. Biz doğal olarak karşılıklı yardım için yaratıldık. İki besleyici olarak eller, göz kapakları, dişlerimiz üst ve alt sıralar, kendimizi başkalarıyla rekabet halinde olarak düşünebiliriz. Okulda daha iyi notlar almak için rekabet ederiz ve bir şirkette liderlik rolü almak için başkalarını aşağılarız. Ama bu ne yazık ki kıskançlık ve kötülük dolu bir hayat yaşamanın kesin bir yoludur. Herkesi aynı zekanın bir parçası olarak görürseniz, başkalarını altınıza çekmeye çalışmak aptallık olur. İnsanların neden kızgınlık halinde davrandıkları gibi davrandıklarını düşünerek çok uzun zaman harcıyoruz. Onların motivasyonlarını ve başarılarını sorguluyoruz. Çoğumuz işinde başkaları hakkında şikayet etmeyi veya dedikodu yapmayı bırakamayan birini tanıyoruz. Ama farkında mısınız? Onların ne yaptıklarına takıntılı olan iş arkadaşlarımız var ve asla mutlu görünmüyorlar. Zamanlarını muhtemelen kendi zihinlerine hitap etseler, daha iyi harcayacaklar. Çünkü zihinlerinin kontrolleri onların kontrolü dışında. Dediğim gibi, şüphe veya düşmanlık olmadan tetikte olalım. Aurelius, herhangi bir saldırıya veya ihanete hazırlıklı olmak için kendini uyarırken, aynı zamanda başkalarının kötü niyetli olduğunu varsaymıyor. Mesela, bir grup projesinde akranlarınızla çalışırken birinin aynı anda kendi yükünü çekmemesine hazırlıklı olun. Ancak asla birinin çekmeyeceğini varsaymamalı ve önden yargılamamalısınız. Başkalarının zihninizi çok fazla meşgul etmesine, izin vererek grupta gereksiz yere işlev bozukluğuna neden olabilirsiniz. Ama ciddi olarak 3 kişiyle çalışıyorsanız, biri veya birkaçı, istatistiksel olarak, kendi payına düşeni yapmayacaktır. Buna hazırlıklı olun. Ama şüpheci veya düşmanca olmadan, yanlış davranışlarına karşı olumlu ve anlama hissiyle yaklaşın çalışan o 4 kişi de, onlara doğru görünen iyiliğe doğru sürüklenirler. O zaman onlara talimat verin ve onlara daha iyisini öğretin ve onlara kızmayın. Temel olarak, haklı olduğumuzu neredeyse kesin olarak bilerek başkalarıyla aynı fikirde olmayabiliriz. Ancak onlara kızmak, daha fazla acıya davetiye çıkarır ve etkisiz bir ikna yöntemidir. Akıllarında, doğru yol olduğunu düşündükleri şeye sahipler.
Bu yüzden onlar hakkında kötü düşünmemeliyiz. Hayal kırıklığımızı göstermek yerine onları eğitmeye çalışmalıyız. Bu her iki tarafın da haklı olduğu anlamına gelmiyor. Ancak özellikle sosyal medyada bugünlerde gerçek ikna girişimleri arka planda kaldı. Kültür savaşında eğitmek için pek çok girişim var. Ancak bunlar genellikle küçümsemeyle geliyor ve muhtemelen gerçek ikna dışında bir anket amacı taşıyor. Mevcut inananlardan beğeni paylaşımları ve onaylar almayı daha önemli görüyorlar. Barışçıl ve iyi niyetle başkalarına akıllı bir tasarımın parçaları gibi davransaydık, onlarla alay etme ihtiyacı hissetmezdik. Bu zihinsel araçlarla ileriye doğru yolu görmelerine yardımcı olmaya çalışırdık. Barışçıl ve iyi niyetle başkalarına akıllı bir tasarımın parçaları gibi davransaydık, onlarla alay etme ihtiyacı hissetmezdik. Bu zihinsel araçlarla ileriye doğru yolu görmelerine yardımcı olmaya çalışırdık. Stoacılık hayatın acısı boyunca size rehberlik edebilir. Böylece evrenin deposunda ne olursa olsun, insanların stoik olarak tanımlayacağı mizaçla yüzleşirsiniz. Amacınız duygusal olarak kayıtsız kalmaktır. İç kalenizi güçlendirdiniz ve hem iyi hem de kötü talih için hazırsınız şimdi. Stoacılık, alınacak bir felsefe değil. Kendimizi sorunlardan muaf tutabiliriz, ne yaptığını etkileyebiliriz. Çok şeyin bireysel kontrolümüzün ötesinde olduğunu kabul ediyoruz. Kendimizi sadece çabalarımıza göre yargılayabiliriz. Dünyanın en büyük sorunlarını düşünürsek, çözümler ortalama bir insan için ulaşılamayacak kadar uzaktır. Sadece üzerimize düşeni yapabiliriz. Yapabildiğimiz yerde hamleler yapabilir ve çabalarımızı yargılayabiliriz. Sadece kontrolümüzde olan şeyleri değiştirebiliriz. Bugün birlikte geçirdiğimiz bu zaman boyunca hayatın modern zorluklarına karşı Stoacılığın sağladığı öğretileri keşfetmek ve içselleştirmek için birlikte yol aldık. Yağmur altında kalmak, maddi kayıplarla başa çıkmak, iş hayatındaki zorluklarla mücadele etmek gibi günlük sorunlarla yüzleşirken, Stoacılık felsefesinin sağladığı rehberlikle içsel bir güç bulma ve olumlu bir tutum geliştirme konusunda adımlar attık. Stoacılık, kontrolümüzde olmayan durumlar karşısında sakin ve kabullenici olmayı amaçlayan bir felsefe olarak karşımıza çıktı. Evrenin kaotik doğasına karşı direnmek yerine, olaylara verdiğimiz tepkilerin üzerinde kontrol sahibi olmayı öğrendik. Antik filozoflar gibi, taşın üzerinde koşma ya da direnme ilkesiyle, yaşamın akışına uyum sağlama ve içsel huzuru bulma yolunda adımlar attık. Meditasyonlar ve günlük hayatta uygulamalar üzerinden, Stoacılığın günlük yaşantımıza nasıl entegre edilebileceğini keşfettik. Maddi şeylere olan bağımlılığımızı sorgulayarak, sürekli tatmin arayışının bizi bir tüketimcilik tuzağına nasıl sürüklediğini anlamaya çalıştık. Dışsal faktörlere olan bağımlılığımızı azaltarak, içsel huzuru bulma yolunda önemli bir adım attık. Marcus Aurelius'un günlük meditasyonlarından öğrendiğimiz gibi, diğer insanlarla olan etkileşimlerde anlayışlı ve hoşgörülü olmanın önemini vurguladık. İnsanların niyetleri üzerinde fazla odaklanmadan, onları eğitmeye ve anlamaya çalışmanın daha yapıcı bir yaklaşım olduğunu keşfettik. Sonuç olarak, Stoacılık bize, hayatın karmaşıklıkları karşısında içsel bir güç ve huzur bulma yöntemi sunuyor. Duygusal zekamızı güçlendirip, kontrolümüzde olmayan faktörlere karşı kabullenici bir tutum geliştirdik. Stoacılık, her birimizin kendi kontrolündeki şeylere odaklanarak, daha sağlıklı bir yaşam sürmemize ve olumlu bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı oluyor. Unutmayın, her birimiz kendi içsel kalelerimizi güçlendirerek yaşamın getirdiği zorluklar karşısında daha dayanıklı hale gelebiliriz. Stoacılığın öğretileriyle birlikte hayatı daha bilinçli ve dingin bir şekilde deneyimleme şansına sahibiz. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğiyle. Hoşça kalın. Ellerimizi güçlendirerek yaşamın getirdiği zorluklar karşısında daha dayanıklı hale gelebiliriz. Stoacılığın öğretileriyle birlikte hayatı daha bilinçli ve dingin bir şekilde deneyimleme şansına sahibiz. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğiyle. Hoşça kalın.